Arkadaşlar hepinize yepyeni videodan merhaba. Şöyle sapsarı ağaçların olduğu tam bir kış havası. Artık yapraklar hepsi dökülüyor. Bu video ne videosu? Bu videoyu lüzum gördüğümden dolayı çekmek istedim. Arkadaşlar bu video yeni göç yasası yeni mi? Neyi yeni? Almanya'ya işçi alımı kolaylaşıyor mu? Ve aslında plus olarak artı olarak da şans kartını biraz daha anlatmaya çalışacağım size. Çünkü neden? Dediğim gibi bu videoyu lüzum gördüğümden dolayı çekiyorum. Çünkü çok fazla bilgi kirliliği var ve beni şaşırtıyor bu bilgi kirliliği ve bundan faydalanan insanlar var. Yani şöyle bir algı oluşuyor. Uçağa binin arkadaşlar, gelin Almanya sizi bekliyor gibi böyle bir şeye de kendinizi kaptırmanıza gerek yok. Çünkü bu sizi daha sonra üzebilir. Dediğim gibi ben 2,5-3 sene buraya gelmek için uğraştığım için daha kolay olması tabii ki beni mutlu eder. Bununla alakalı hiçbir sıkıntı yok. Ama gerçekleri de bilin istiyorum. Bu videoyu da bu yüzden çekiyorum. Videoya geçiyorum. Şimdiden iyi seyirler. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kanala abone olmanız benim için çok önemli. Bunu biliyorsunuz. İyi seyirler. Hava yağmur patlayacak gibi ama ekipmanımız sağlam arkadaşlar. Mikrofon güzel. Su almaz yani. Bugün üzerimde canım eşim Ayça'nın montu var. Biliyorsunuz bende de aynı monttan var. Kırmızısı. Ama bunun rengini daha çok beğendiğim için biraz onu çökmek istedim. Arkadaşlar şimdi bahsetmek istediğim ilk konu herkesin söylediği yeni göç yasası. Arkadaşlar yeni göç yasası aslında yeni değil. Var olan bir göç yasasının sürekli güncelleniyor olmasından ibaret. Bu göç yasasının yenilenen kısmı ne zaman devreye giriyor? Herkes söylüyor 18 Kasım 2023 arkadaşlar. Ama kimse belli ki bakmamış 18 Kasım'ın hangi güne geldiğinde. 18 Kasım Cumartesi arkadaşlar. Almanya'da da dahil hiçbir yerde, dünyanın hiçbir yerinde Cumartesi günü yasa devreye girmez. Büyük ihtimalle Pazartesi devreye girecek. Neyse biz buna 20 Kasım diyelim. Şimdi 20 Kasım'da ne oluyor olacak arkadaşlar? 2 tane madde var. Bu arada bütün her şeyi yazdım. Öyle avantadan sallamayacağız yani. Birincisi bu 20 Kasım'da Schengen vizesiyle buraya gelip iş bulduğunuzda dönmenize gerek kalmıyor. Dönmenize gerek kalmıyor ne demek? Bu süreci yaşayanlar, benim gibi yaşayanlar daha rahat bilirler bunu. Şimdi diyelim bir iş buldunuz. Ondan sonra İDAT'ya, yetkili kuruluşa gidiyorsunuz. Ondan sonra da onlar da size bir gün atanmasını bekliyorlar ve konsolosluğa gidiyorsunuz. Uzun sürede bekliyorsunuz buna. Bu yeni yürürlüğe giren yasayla şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Buraya Schengen'le geldiniz. Ondan sonra bakınıyorsunuz arkadaşlar sağa sola ve iş bulun. Sonrasında ne oluyordu arkadaşlar? Bu bulduğunuz işte kontratınızı alsanız bile Türkiye'ye dönüp Türkiye'den başvurmanız gerekiyordu. Şimdi dediler ki bu git gel süreçleri bekle falan filan en az 6-7 aylık bir süreç arkadaşlar. O yüzden de süreçleri hızlandırmak ve insanları buraya daha rahat çekebilmek adına şöyle bir şey yaptılar. Buraya geldiği Schengen'le zaten sıkıntılı kısımlardan biri de Schengen'le gelinebiliyor bu. Kimseye Schengen vermiyorlar. O zaten müthiş bir problem. Oraya daha sonra değineceğim. Buraya geldiniz Schengen'le. Buradaki konsolosluğa ya da burada belki başka bir Arbeitsagentur olabilir, başka bir kurum atanacak olabilir, özel bir şirket de olabilir. Bilmiyorum. Orası daha ucu açık. Büyük ihtimalle konsolosluk. Konsolosluğa kontratınızı götürüyorsunuz ve diyorsunuz ki kardeşim ben iş buldum. Bir daha dönmeme gerek kalmadan ben hem işime başlayayım yani şu işi hızlandır. Yeni göç yasasının bence en büyük faktörü, en büyük değişikliği bu. Şimdi evet yeni göç yasasında bu var mı? Bu var arkadaşlar. İkinci olarak da çok fazla soru geliyor. Abi mavi kartla gelebilir miyim? Arkadaşlar mavi kartın ne olduğunu sınırlarını çizelim öncelikle. Ne olduğunu anlatmaya çalışayım size. Mavi kart eğer maaşınız 58.400 Euro'dan fazlaysa brüt. Evet 58.400 doğru bakmışım. Eğer maaşınız 58.400 Euro brütten fazlaysa mavi kart çalışma vizesiyle buraya gelebiliyorsunuz. Şimdi bu ne demek? Herkes mavi kartla mı gelmesi lazım? Hayır arkadaşlar ben mavi kartlı değilim. Ağustos 2022'de buraya geldim. Nasıl geldim? Herkes aslında bir çalışma vizesiyle, bir kontratla buraya gelebilir. Belirli seviyenin üzerindeyse tabii ki atıyorum 1000 Euro brütle buraya gelemezsiniz. Çünkü Alman konsolosluğu diyor ki, Alman hükümeti diyor ki kardeşim bu maaş sana yetmez, buraya gelemezsin. Ben de sana burada bakamam, seni tanımıyorum bile, sen benim vatandaşım değilsin. O yüzden de izin vermiyor. Ama belli bir seviyenin üzerindeyse 2500 Euro brütle buraya gelen arkadaşım var örneğin. Herkes buraya çalışma vizesiyle gelebiliyor arkadaşlar. Eğer kalifiye ise. Oraya zaten geleceğim. Yani buraya dönerci olarak gelebilir miyim? Hiçbir kalifikasyonum yok derseniz Almanya bunu istemiyor. Çünkü zaten burada döner işini yapacak ya da burada başka işleri yapacak elemanlarım benim var. Mavi kart sadece belirli avantajları sunan bir çalışma vizesi.
Yani şöyle bir şey oluyor. Şimdi Alman hükümeti diyor ki ya senin maaşın yüksek, sen benim isteyebileceğim bir adamsın. O zaman diyor sana belirli kolaylıklar sağlayacağım. Bu nedir arkadaşlar? Aile birleşimi yaparken eşinizden A1 dil sertifikası istenmiyor olması, aynı anda başvurabiliyor olmanız, daha hızlı sürecin ilerlemesi. Buraya geldikten sonra 21 ayda eğer B1 verirseniz kalıcı oturum, B1 vermezseniz 33 ayın sonunda kalıcı oturum alabilme gibi şartları var. Yani aslında mavi kart bir çalışma vizesi ve ayrıcalıklı bir çalışma vizesi ama başka hiçbir farkı yok. Bu yeni göç yasasında neler değişiyor mavi kartla alakalı? Birincisi arkadaşlar, bazı regulated yani düzenlenmiş meslekleri mavi kart sınıfına dahil ettiler. Yani aslında sizin denklik almadan da buraya gelebilmenizi kolaylaştırdılar. Bunu mavi kartın içine dahil ettiler. Nefes nefese kaldım. Hem elimde kamera tutuyorum, hem yürüyorum, hem de bir şeyler anlatıp düşünmeye çalışıyorum. İkincisi de arkadaşlar, mavi kartın maaş limitlerini düşürdüler. Şimdi ne olduğunu söylüyorum, nereye düşürdüklerini söylüyorum. Öncelikle bütün meslekler için mavi kart limitine 43.682 euro brüte düşürdüler. Bir de MINT dedikleri MINT meslekleri var. Bunlar daha çok sağlık çalışanlar için. Onlar için de çok fazla ihtiyaç olduğu için onların zaten maaş limitleri biraz daha düşüktü. Onu da 39.682 euroya düşürdüler. Yani bunlar da mavi kart avantajlarından buraya gelebilecekler. Ama dediğim gibi bu demek değil ki daha düşük maaşlara buraya gelip çalışamıyorsunuz. Zaten çalışılabiliyor. Ben söylüyorum. Ben geldim. Benim arkadaşlarım geldi. Clickbait arkadaşlar bunlar. Her okuduğunuza, her izlediğinize inanmayın. Araştırın. Videonun altına açıklamaya koyacağım siteye bakın. Bu zaten konsolosluğun sitesidir. Mesela şöyle bir şey söylenip duruyor. Alanınız dışında çalışabileceksiniz. Bu vardı zaten abi. Yani mesela ben buraya mühendis olarak gelmedim. Ben buraya satış temsilcisi olarak geldim. Yani alanımın dışında. Mühendis olarak gelseydim denklik falan yapmam gerekiyordu. İmza yetkim olması lazımdı. Ama zaten ben alanımın dışında geldim. Ağustos 2022'de söylüyorum. Nasıl geldim? SGK dökümlerim var, aldığım sertifikalar var. Bu işi daha önce yaptığıma dair doneler var. Bunları sunuyorsunuz arkadaşlar konsolosluğa ama zaten çoğu gelen de böyle geliyor. Endişe etmeyin. Yani mavi kartın ne olduğunu açıkladık. Çok üzerine düşünülmesi gereken bir konu olmadığını da söyledik. Ve mavi kartla ilgili değişikliklerin ne olduğunu söyledik. Nelerdi bir daha söylüyorum arkadaşlar. Birincisi maaş limitleri düşürüldü. İkincisi regulated yani düzenlenmiş olan mesleklerin bazıları bunlardan çıkartıldı. Bu ne demek oluyor? Anerkenuk sitesinden bunun da videosunu çektim. Denklik olmadan bu mesleklerle buraya gelebiliyor olacaksınız demek oldu. Üçüncüsü de 64 tane yeni meslek eklendi buraya. Bu şekilde bir yeni göç yasasının bir kolu oluşturuldu arkadaşlar. Çok fazla video var. Yani gerçekten üzülüyorum. İçerik üreticisi olarak evet bu videoyu çekiyorum. Ama bu videoyu çekmemin sebebi arkadaşlar sadece araştırın. Benim yaptığım gibi yapın. İlla benim gibi gelmek zorunda değilsiniz. Bakın aşağıdaki sitelere bakacaksınız zaten ve nasıl olduğunu görün. Siz de açıklayın. Bana deyin ki ya bunu yanlış söylemişsin. Olur yazarız aşağısına. O videonun altındaki yorumu da pinleriz en başa. İnsanlar görür ki bu videoda bu yanlış açıklanmış ama bakın düzelten biri var. Burak Cem de bunu görmüş. Evet demiş. Doğru. Yani biraz koordineli çalışalım beraber. Ve daha faydalı olsun içerikler istiyorum. Bunu da çekme gereğim aslında. Mesela mavi kartla ilgili şunu söylüyorlar yeni göç yasasında. 18 Kasım'da bu 18 Kasım değil 20 Kasım diyelim arkadaşlar. 20 Kasım'da gelmeyecek ama 1 Mart'ta deniyor. 1 Mart 2024'te deniyor. Mavi kartla gelenlerin anne babaları da aile bireyleri diyelim buna. Aslında bir önceki aile bireyleri de buraya kendilerine destek olmak için gelebilecek deniyor. Bakın ben bunu araştırdım bulamadım. O yüzden de bu benim onaylayabileceğim bir bilgi değil. Eğer bulursanız görürseniz yazın buraya. Biz de onu yapalım. Buraya görmüş olalım. Mesela bir şey daha deniyor. Abi mavi kartlı değilsek o zaman nasıl gelebiliyoruz? Arkadaşlar şirketle anlaşıyorsunuz. Size bir kontrat gönderiyor. Arbeitsvertrag. İkinci olarak da EZB. Erklärung zum Bestätigung. Yani iş ilişkisi beyanı. Bunu da şirket dolduruyor arkadaşlar. Bunları alıyorsunuz. Ondan sonra konsolosluktan, İDATA'dan gün alıyorsunuz. Size gün atanmasını bekliyorsunuz. Bu belgeleri işte atıyorum herhalde pasaportunuzu bilmem nenizi falan filan da götüreceksiniz. Size bir iş vizesi, D tipi vize veriliyor. Buraya geliyorsunuz, kontratı tekrar imzalıyorsunuz ve işe başlıyorsunuz. Bu kadar. Yani mavi kartla nasıl gelirim gibi sorulara gerek yok. Siz buraya çalışan olarak nasıl gelirsiniz? Bu sorunun üzerinden ilerleyin. Mavi kart sizin kalifikasyonunuza ve aldığınız kontratın büyüklüğüne göre değişen bir şey. O çok önemli bir şey değil. İnanın bu soruyu sormayın yani. Ve bunlardan faydalanmak isteyen insanlara da bu gücü vermeyin. Ben sana mavi kart çıkartacağım. Çıkart abi bana da çıkart yani.
Mesela evet, mavi kart avantaj arkadaşlar. Mavi kartınız varsa örneğin burada mortgage kredisine başvurabilirsiniz. Çünkü neden? Kalıcı oturum almış oluyorsunuz 33 ay sonunda ya da 21 ayda. 30 yıllık ev kredisi çekebilirsiniz. Daha uzun vadeli araba kredileri çekebilirsiniz. Gibi bir sürü avantajı var. Ama buraya gelmek için tek yöntem bu değil ki. Bir de daha önce videosunu çektiğim, buralara bir yere koyarım isterseniz, şans kartı videosu var arkadaşlar. Şans kartında ben o videoyu çekerken araştırdığım şekliyle Kasım 2023'tü. Yani şu anlardı. Fakat yeni göç yasasındaki maddeyle beraber bir açıklama daha yaptılar. Dediler ki bu Haziran 2024'de ötelendi. Şimdi ben bunu çekip size koyuyorum. Bakın buraya ekliyorum. Bu videoyu izlediğinizde diyeceksiniz ki o video biraz eskide kaldı. Evet, bu videoda daha yenisini çekmiş, göstermiş. Haziran 2024'de kaldı arkadaşlar. Bunun sebeplerini bilemem tabii ki. Fakat şans kartı neydi? Biraz onu üzerinden geçelim. Şans kartı belirli doneleri, belirli etkinlikleri topladığınızda puan usulü size verilen iş arama vizesiydi arkadaşlar. Peki bu ne demek oluyor? Herkes gelebilir. Kimler şans kartına başvurabilir ya da şans kartıyla bu 6 puanı toplayabilir? Arkadaşlar Almanya tabii ki bu şans kartında buraya gelen insanlara kalifiye olmasını bekliyor. Yani lisans diplomanız varsa, yüksek lisans doktora zaten olmuş oluyor. Bunlardan birini varsa meslek lisesi diplomanız olabilir. Çıraklık kalfalık belgesi. O videoda zaten söylemiştim. Ön lisans diplomanız olabilir. Yani 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunu olabilirsiniz. Bir de IT uzmanıysanız, burası birazcık istisna. IT uzmanıysanız ve bunu belgelendiriyorsanız, 3 yıldır IT işi yapıyorsanız kalifiyesiniz demektir. 6 puanı toplarsanız, şans kartını çok detaylı anlattığım video olduğu için orasına değinmiyorum. 6 puanı toplarsanız şans kartı iş arama vizesine başvurabileceksiniz. Şans kartı iş arama vizesi nedir? Adı üstünde iş arama vizesi. Yani ben kalifiyeyim kardeşim. Almanya'da diyor ki evet kalifiyesin kardeşim. Gel buraya, bir sene boyunca iş ara. Bulursan yine dönmene gerek yok. Çünkü adam zaten Schengen'le çağırdığı adama iş bulursa döndürmüyor. Sen buraya geldin, iş buluyorsun. Dönmene gerek yok. Başvurunu yapıyorsun ve işe başlıyorsun. Bu iş arama vizesi olarak zaten var. Ancak B1 işte bir sene boyunca bloke hesap gibi zorlu maddeleri olduğu için şans kartı biraz daha kolaylaştırılmışı iş arama vizesi. Peki bunlara sahip değilim. Hiç mi gelemem? Felaket yağmur başladı. Videoyu kısa kesmek gerekiyor. Arkadaşlar dil okuluyla gelebilirsiniz. Hiçbir kalifikasyonunuz yoksa A2 seviyesine kadar çıktıysanız, çünkü 0 seviyelere dil okulu vizesi vermemeye başlamış konsolosluk. Burada bir dil okulu buluyorsunuz, başvurunuzu yapıyorsunuz, kaydınızı alıyorsunuz. Sonra dil okulu vizesi için konsolosluğa gidiyorsunuz, vizenizi alıyorsunuz, buraya geliyorsunuz. O sırada haftada 20 saate kadar çalışabilirsiniz. Haftada 20 saate kadar çalışabilirsiniz. Gelir elde edebilirsiniz. Sonra da yine buradaki işleri bularak uzun zamanlı bir kontrat işi bulabilirsiniz. Ya da B1 diyenler var ama B2 seviyesinde bir Almancanız varsa burada Ausbildung'a başvurabilirsiniz arkadaşlar. Ausbildung neydi? Burada mesleki eğitim. 3 yıl boyunca burada mesleki eğitim alabilirsiniz. O mesleki eğitimi alırken çalışabilirsiniz. Ayda 1200-1300 liraya kadar gelir elde edebilirsiniz. Sonra da zaten mesleğiniz olacağı için hiç dönmenize gerek kalmadan buradaki bütün işlere başvurabilirsiniz. Islandım ha. Yani beni geçtim, okuyacağım şeyler var ya, sırılsıklam oldu. Neyse, videoyu bitireceğiz galiba çünkü anlatmak istediklerimi anlattım. Yani özetle arkadaşlar, clickbaitlere aldanmayın. Kendiniz araştırın. Benim söylediğim şeyler 3 konuda da zaten Schengen'le gelip kalma, mavi karttaki değişiklikler ve şans kartındaki değişiklikler ve şans kartının ne olduğu konuları zaten sabit. Diğer videolarımda da sabit, internette de sabit. Ben de sizin gibi araştırarak bakıyorum. Uçağa bin, buraya gel, ben seni karşılayacağım videocularına inanmayın. Yani ne diyeyim, kendinize iyi bakın, videoyu beğenin, çok sevinirim. Kanala abone olmanızı çok isterim. Sırılsıklam oldum. Beni beğenilerinizle daha da Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Sizi seviyorum. Umarım hayallerinizi başarırsınız. Hayallerinizi başaracağınız yollarda koşmaktan yorulmamaya çalışın. Biliyorum çok zor. Ben de çok yoruluyorum. Ama yorulduğunuz şeyler çok daha değerli oluyor. Bir abi nasihatı. 32 yaşında abi. Yani bulursanız denk gelirsiniz. Bay bay.